Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu güzel yumuşacık çantanın tarifini vereceğim. Burslu bir çantamız. Bu şekilde çok kolay örmesi, çok basit. İsterseniz böyle elde taşıyabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde zincir veya farklı bir askı kullanarak çapraz askı ya da omuz askısı olarak da kullanabilirsiniz. Ve çantamız için 1,5 tane ip kullandım. Yani 150 gram ip yeterli oldu. Evet, bu şekilde çantamız. Ölçülerini videomuzun sonunda da verdim. İçinde de bu parçamızın ölçüsünü anlattım. Size verdim. Evet, lütfen kanalıma abone olup beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Değişik farklı çanta tariflerimin devam edebilmesi için. Evet, örmeye başlayabiliriz. Evet, ipimiz bu şekilde. Lanoso dominant %100 pes mikrofiber bir ip. 100 gram ağırlığında ve 75 metre uzunluğunda. Evet, bu iple örüyorum çantamızı. 6-7 milim numara önerilmiş. Ben 5 milimle öreceğim. Evet, çantamızı örmeye başlayabiliriz. Evet, 5 milim tığla örüyorum. Şu şekilde halkamızı yapalım. Ve buraya zincirler yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde buraya 40 tane zincir çekip gelelim. Şimdi ben 40 demiştim ama 39 tane zincir yaptım. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik ve 1, 2, 3, 4. zincirimizden batarak ikili trabzan yapıyoruz. Buradaki trabzan sayımız 40 tane olması lazım. Onun için 39 zincir çektim. Bir de bu zincirimizi sayacağız. Bununla beraber 40 tane ikili trabzanımız olacak. Şu şekilde elimizle fark edebiliriz batacağımız zincir boşluklarını. İkili trabzan yapıyoruz hepsine. Zaten burada görünüyor iplerimiz. Bakın bu şekilde belli oluyor. Hepsine birer tane batalım ve ikili trabzan yapalım. Zincirlerimizin sonuna kadar bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapıp gelelim. 40 tane olacak. Evet, 40 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şu şekilde elimizle sayabiliyoruz. 1, 2, 3 fark ediyoruz. Yani elimizle 40 tane ikili trabzanımız oldu. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Tığımıza doluyoruz ve şu an şöyle modelimizin tersini çevirdik. Bu ilk baştaki en son battığımız trabzana batmayacağız. Çünkü buradaki zincirimiz bir trabzan sayılıyor. Evet, onu atlayalım ve diğerinden başlayarak yine devam ediyoruz. İkili trabzanlarımızı yapmaya. Bu şekilde hepsine birer tane şöyle elimizle baktığımız zaman belli oluyor batacağımız yer. Hissediyoruz yani hangisine battığımızı ve sıradakinin hangisi olduğunu. Böyle bakınca da zaten iplik olduğu için bakın bu şekilde görünüyor trabzanlarımız. Üstten baktığımız zaman şöyle bu iple örünce belli oluyor. Daha tüylü bir iple belki belli olmaz. Bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapalım. Yine 40 tane sıranın sonuna kadar örüp geliyoruz. Evet, 39 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi burada bu en sonda yapmış olduğumuz 3 tane zincirimiz vardı. Bu zincirimizin de en üst kanadından batıp bir trabzan daha yapıyoruz. 40 tane ikili trabzanımız oldu şimdi. Ve tekrar 3 tane zincir çekip çeviriyoruz. Ve bu en dibindekine batmayacağız. Yine ikincisinden başlayarak bu şekilde trabzanlarımıza ikili trabzan yapıyoruz. Bütün trabzanlarımızın tepesine. Evet, yine 40 tane ikili trabzanımız olacak. Evet, modelimiz bu kadar. Bu şekilde döne döne örüp geleceğiz. Santimini vereyim ben şimdi. 34 santim oldu şu anda ama ördükçe daralma yapabiliyor modelimiz. Evet, bu şekilde örelim. Ben örüp geldikten sonra tekrar santimini söyleyeceğim. Evet, ben 42'li trabzanımızı bu şekilde örüp geldim.
Şimdi elimizin uzunluğu 33 santim oldu. Boyu da bu şekilde 38 santim oldu. Enimiz 33, uzunluğu 38 santim oldu. Şimdi burada keseceğim ben ucumuzu. En son keselim. Ve bu şekilde bir düğüm yapıp bitiriyoruz. Bu ucumuzu içinden yürüterek kaybedelim. Evet, şimdi parçamızı bu şekilde ikiye katlayacağız. Ve köşelerinden tutturup dikeceğiz iki kenarını. Yani modelimizin ters düzü yok. İki tarafı da aynı şekilde görünüyor ama diktiğimiz yer ters yönü olsun. Diğer yönden kullanırsınız. Evet, ipimizi sabitledik bu köşeden. Şimdi diğer köşeden de geçiriyoruz. Ben şu şekilde elde makine dikişi olarak dikiyorum. Bir alttan çıkıyoruz. Bir geriye batıyoruz. Diğer trabzanın altından çıkıyoruz. Ve bir üstteki boşluktan dikiyoruz. Siz farklı bir şekilde de dikebilirsiniz. Nasıl daha uygun gelirse elinize. Ben bu şekilde elde makine dikişi olarak dikiyorum kenar kısmımızı. Bu şekilde diğer köşeye kadar, alttaki köşeye kadar dikelim, gelelim. Evet, kenara kadar dikip geldik köşeye kadar. Şimdi taban kısmını nasıl oluşturduğumu, nasıl diktiğimi anlatayım. Bu şekilde bir üçgen yapıyoruz burada. Ve bu köşemizin bu şekilde yan dikişine düz olarak gelmesine dikkat edelim. Ve buradan şimdi bu ipimizi önden şu şekilde kenardan başlayalım dikmeye. Şuradan. Taban için burada bir boşluk bırakacağız. Şöyle üçgen olarak dikeceğiz burayı. Kaç santimden diktiğimi söyleyeyim. Şöyle 8 santim olacak yerden dikişimizi yapıyoruz. Yine bu şekilde makine dikişi olarak da dikebiliriz. Teyel gibi de dikebiliriz. Ya burada bir köşe oluşturacağız. Tabanımız düz olsun diye alt kısmı. Bu şekilde tabanımızı oluşturalım. Siz isterseniz çantanın kendi ipiyle de dikebilirsiniz. Arttıysa. Evet, burada ipimizi düğümlüyoruz. Benim ipim bittiği için düğümledim. Bitmeseydi bu iple devam edebilirdim. Şu şekilde düğümleyelim. Birkaç kez şurada içinden geçirip kesebiliriz. Şimdi ben ip ekleyip tekrar burada bir dikiş daha yapacağım. Onu da size anlatayım. İpimizi ekleyelim, gelelim. Evet, ipimizi ekledim. Şimdi şu şekilde elimizi alttan geçirerek buraya bir kez sabitleyelim bu ipimizi de. Düğümümüzün içinden geçirelim. Bu şekilde yine dikkat edelim bu çizginin tam gelmesine. Şöyle ayarlayıp da tabana da tam köşe kısmının düz gelmesine bakalım. Evet, elimizle tutuyoruz buradan. Şimdi bu şekilde kenar kısmında isterseniz makine dikişi olarak yine devam edebiliriz. Şu şekilde geriden çıkıp bir önden çıkıp bu şekilde elimizde makine dikişi yapabiliriz. Ya da siz bildiğiniz farklı bir daha kolay bir dikiş yöntemi varsa o şekilde de dikebilirsiniz burayı tabanımıza.
çantamızın alt kısmına doğru gelen yere kıvırdık köşemizi. Tabanımız bu şekilde daha düzgün dursun diye. Şimdi bu tarafa doğru dikelim. Bu iniş yaptığımız ipi de içinde altta gizliyoruz. Evet, anladıysanız izlemeyebilirsiniz siz. Bu köşelerimizi diktikten sonra astarlayabilirsiniz. Astarlamak istiyorsanız. Şu an ben astarsız birleştireceğim. Evet, düğümleyelim burada ucumuzu. Şöyle birkaç kez düğüm atalım geriye doğru. Ve şöyle içinden geçirerek ipimizin ucunu kesiyoruz. Şimdi aynı bu şekilde burada yaptığımız işlemin aynısını diğer kenarımızda da uygulayalım. Bu kenarımızı da aynı gösterdiğim şekilde köşelerden başlayarak makine dikişiyle dikelim. Daha sonra bu köşemizi oluşturup bunu da tabana doğru kıvırıp dikelim. Aynı burada anlattığım işlemi bu kenarı için de uyguluyoruz. Evet, dikip gelelim burayı da. Evet, çantamızı dikip geldik tersinden. Şimdi ön yüzünü çeviriyoruz. Bu şekilde göründü. Dikişimiz ve tabanımız da bu şekilde oluştu. Evet, tabanımızın uzunluğunu vereyim ben. Tabanımız bu şekildeyken 27 santim oldu. Şöyle ölçünce de köşemizi yapmıştık burada. 8 santim bir tabanımız oldu. Şöyle yüksekliğini de vereyim ben. Çantanın kendi enini. Bu şekilde ölçtüğümüz zaman 34 santim genişliği var. Şöyle de tabanımızı ölçtüğümüz zaman yüksekliği 18 santim oldu. Evet, şimdi buraya bursumuzu sabitleyeceğiz. Şimdi birleştirmemize geçelim. Açalım ahşap sapımızı. Ve vidalarımız var. Küçük vidalarımız. Onları çıkaralım. Ve şu şekilde küçük bir tornavidamız var. Şimdi ben böyle bir makasımın ucuyla tepiyorum içine doğru, ama siz tornavida ucu falan da olabilir. Şimdi şu kenar dikişimiz yana gelecek şekilde bu ucumuzu buraya iteleyerek takalım vidamızı. Teptiriyoruz iyice içine. Şimdi vidamızı bu şekilde yerleştirip takıyoruz. Şimdi diğer kenarımızı yapalım. Karşısına denk gelen. Yine dikişimize dikkat edelim. Yanda olsun. Ve tepelim içine doğru. Burayı da iyice tepelim. Evet, burayı da vidalayalım şimdi. Burayı hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Kendiniz vidalayabilirsiniz. Burası bu şekilde dursun. Sonra sıkıştırayım. Vakit kaybı.
Şimdi buradan başlayarak devam edeceğiz. Hepsini tepeceğiz. İçine doğru ve vidalayacağız. Hepsini anlatmayayım ben. Eğer tornavidanız yoksa bu şekilde bir makasınız varsa bu makasların ucu da denk geliyor vidalarımızda. İsterseniz siz bu şekilde de vidalayabilirsiniz. Küçük tornavidanız yoksa. Evet, vidalama işlemi bitti. Kapatıyoruz ve böyle çok şık bir çantamız oldu. Çok şık, çok güzel bir çantamız oldu. Evet, gayet güzel bir çantamız oldu bu şekilde. İsterseniz zincir askıyla ya da farklı askılarla da kullanabilirsiniz. Ya da deri bir askı tercih edebilirsiniz rengine uygun. Evet, askı seçimi size ait. Nasıl isterseniz o şekilde kullanın ya da bu şekilde elde taşıyabilirsiniz. Şimdi tekrar ben ölçülerini vereyim. Bu şekilde birleştikten sonra bitmiş halinin ölçüsü şöyle ölçünce 32 santim oldu. Ve şöyle bastırıp da ölçünce yüksekliği de 16,5-17 santim oldu. Evet, çok güzel, çok şık bir çantamız oldu. Evet, beni Pinterest'te, Instagram'da, Facebook'ta da takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda'dan El İşleri kanallarımın ismi. Evet, farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere.